Herkesin aklında rüzgar değirmenleri ve lale bahçeleriyle yer eden, Hollanda'nın aslında ne kadar çalkantılı ve görkemli bir tarihe sahip olduğunu biliyor muydunuz? Suyla savaşarak toprak kazanan, küçücük bir coğrafyadan bir dünya imparatorluğu kuran bu ülkenin hikayesi sizi çok şaşırtacak. Gelin, Avrupa'nın küçük devinin zaman içindeki yolculuğuna birlikte tanıklık edelim. Hollanda'nın köklü tarihine hoş geldiniz. Her şey, binlerce yıl önce bu bataklık ve nehir deltalarına yerleşen cesur Cermen ve Frank kabileleriyle başladı. Orta Çağ geldiğinde bu topraklar Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ancak bu dönemde bile Hollandalıların ruhunda bir farklılık vardı. Şehirler yavaş yavaş güçlendi, ticaret ağları kuruldu ve halk kendi kaderini tayin etme arzusuyla dolup taştı. Özellikle Amsterdam, Rotterdam gibi liman kentleri sadece mal değil, aynı zamanda fikir ve özgürlük ticaretinin de merkezi haline geliyordu. 16. yüzyıla gelindiğinde ise her şey değişti. Hollanda, o dönemin süper gücü İspanya'nın yönetimi altındaydı. Ancak İspanyol krallarının koyduğu ağır vergiler ve Katolikliği dayatan dini baskılar, Protestan halk arasında büyük bir öfkeye neden oldu. Sabır taşları çatladığında, tarihin en uzun soluklu bağımsızlık savaşlarından biri başladı. 1568'de patlak veren ve tam 80 yıl süren bu isyan, Hollanda kimliğinin ateşle dövüldüğü bir dönemdi. Liderleri sessiz William önderliğinde verdikleri bu amansız mücadele sonucunda, 1581 yılında 7 eyalet bir araya gelerek İspanya kralını tanımadıklarını ilan etti. İşte bu cesur adımla modern dünyanın ilk cumhuriyetlerinden biri olan Hollanda Cumhuriyeti doğmuş oldu. Bu, sadece bir bağımsızlık ilanı değil, aynı zamanda monarşilere karşı halk egemenliğinin ilk zaferlerinden biriydi. Takvimler 17. yüzyılı gösterdiğinde, Hollanda için adeta bir mucize yaşandı. Tarihe altın çağ olarak geçen bu dönemde, küçücük ülke dünyanın zirvesine oturdu. Amsterdam, Londra ve Paris'i geride bırakarak gezegenin finans ve ticaret kalbi haline geldi. Hollanda ticaret filoları yelkenlerini dünyanın dört bir yanına çevirmişti. Baharat adalarından Japonya'ya, Brezilya'dan Kuzey Amerika'ya uzanan devasa bir ağ kurdular. Özellikle Hollanda Doğu Hindistan şirketi, yani VOC, o kadar güçlendi ki kendi ordusu, donanması olan ve para basabilen bir devlet gibiydi. Bu zenginlik sanatı da besledi. Rembrandt'ın dramatik portreleri ve Vermeer'in ışığı ustaca kullandığı tabloları bu dönemin ruhunu ölümsüzleştirdi. Bilimde ise mikroskobu geliştiren Leeuwenhoek gibi isimler, insanlığın bilgi ufkunu genişletti. Ancak her yükselişin bir inişi vardır. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere ve Fransa gibi rakiplerinin güçlenmesiyle Hollanda'nın altın çağı solmaya başladı. Denizlerdeki üstünlüğünü kaybetmesi ve iç siyasi çekişmeler ülkeyi zayıflattı. Napolyon savaşlarının ardından Avrupa haritası yeniden çizilirken, 1815'te Viyana Kongresi ile Hollanda Krallığı kuruldu ve siyasi birlik yeniden sağlandı. 19. yüzyıl Hollanda için bir yeniden doğuş dönemiydi. Sanayi devriminin rüzgarıyla fabrikalar kuruldu, demiryolları inşa edildi ve sömürgelerden gelen zenginlikle ticaret yeniden canlandı. Modern Hollanda'nın temelleri işte bu dönemde atıldı. 20. yüzyıl ise Hollanda'yı iki büyük dünya savaşıyla yüzleştirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmayı başarsa da, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edildi. Bu işgal, ülke için büyük bir yıkım ve travma demekti. Özellikle Yahudi nüfusun yaşadığı trajedi, Anne Frank'in hatıratıyla tüm dünyanın hafızasına kazındı. Ancak Hollandalılar savaş biter bitmez küllerinden yeniden doğmayı başardı. Yıkılan şehirlerini yeniden inşa ettiler, ekonomilerini toparladılar ve en önemlisi, geleceği barış ve işbirliği üzerine kurmaya karar verdiler. Bu vizyonla Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden biri oldular ve Lahey uluslararası adaletin merkezi yaparak dünya barışına önemli katkılarda bulundular. Ve işte günümüz Hollanda'sı, geçmişin zorluklarından ders çıkarmış, geleceği umutla kucaklayan bir ülke. Özgürlükçü ve hoşgörülü yaşam tarzı, sağlam demokrasisi, su yönetimi ve tarım teknolojisindeki dehası, dünya ticaretindeki kilit rolü ve kültürel zenginliğiyle parlıyor. Rüzgar değirmenleri sadece turistik bir simge değil, aynı zamanda doğayla mücadelelerinin bir anıtı.
Lale bahçeleri, bir zamanlar biz servete mal olan estetik tutkularının bir yansıması. Kanallarında gezerken, bir zamanlar dünyanın en zengin gemilerinin yüzdüğünü hayal edebilirsiniz. Bu, suyla savaşarak toprak kazanan, küçücük bir coğrafyadan bir dünya devi çıkaran bir halkın inanılmaz hikayesidir. Hollanda'nın bu etkileyici yolculuğunu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla tarihi hikaye için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.